Merhabalar, Beraber Örelim ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rengarenk bir bebek yeleği göstereceğim. Yeleğimizi elimizde kalan ipleri değerlendirmek için çok ideal bir yelek. Yeleğimize 84 ilmek atarak başladım. 84 ilmeği attıktan sonra 4 sıra haroşa ördüm. 4 sıra haroşadan sonra 7 tane kenar bandımızı ayırdım. Daha sonrasında 2 sıra düz ördüm. 2 sıra düz ördükten sonra 2 ör 1 dola, 2 ör 1 dola şeklinde arttırmamızı yaptım. Daha sonrasında tekrar 2 sıra düz ördüm. Renkli ipimle beraber çıtır modelini uyguladım. Bu sıraya daha sonrasında tekrar arttırma işlemimizi yaptım. Bu şekilde sırayla renklerimizi uyguladım. İlk sırada 2 ör 1 dola, ikinci sırada 2 ör 1 dola, üçüncü sırada 3 ör 1 dola ve dördüncü sırada 4 ör 1 dola şeklinde arttırmalarımızı yaptım. Daha sonrasında düz örgümü ördüm. Haroşamı kol ayrımı için şu şekilde haroşamı ördükten sonra beden kısmını ördüm. Beden kısmından sonra etek kısmına da tekrardan örneğimizi uyguladım. Yeleğimiz bittikten sonra kenar bandını ördüm. Yeleğimiz bu şekilde. Burada da 4. haroşadan sonra düğme yerimi açtım. 13-14 sıra ile düğme yerlerinizi açabilirsiniz. 3 numara şiş kullandım ben. Eğer ki sizler eliniz sıkıysa veya yününüz kalınsa yününüzün kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyebilirsiniz. Ben düz örgülerde genelde 3 numarayı tercih ediyorum. İpim bu şekilde. Bir de şunu belirteyim. Şurada diyelim burada yeleğimizi ördük. Diğer kısma geldiğimizde şu kısma geldiğimizde şurada kenar bantı için bir beyaz ipe daha ihtiyacımız var. Eğer ki elinizde 2 tane beyaz ip yoksa örecek olduğunuz ipten birazcık sararsanız şuradaki kenar bandı için gerekli olacaktır. Şimdi 84 ilmeğimi atarak yeleğimizi örmeye başlayalım. Şu şekilde ilmeklerimi atıyorum. 84 ilmek atacağım. İlmeklerimi attıktan sonra 4 sıra haroşamı öreceğim. Sonrasında 2 sıra düz örgü ördükten sonra artma işlemlerini yapacağız. 4 sıra haroşayı ördükten sonra düğme yerimizi açmayı unutmayalım. 4 sıra haroşamı ördüm. 1 2 3 4. 2 sırada düz örgümü ördüm. Şuradan sayınca 1 2 sıra düz örgümü ördüm. Şimdi robomuzun arttırma kısmını sizlere göstereceğim. Şu şekilde 2 sıra düz ördükten sonra 2 ör 1 dola, 2 ör 1 dola şeklinde robamızı öreceğiz, arttırmasını. Şuradaki kenardaki 7 tane kenar örgümü örüyorum. Yedi kenar örgümü ördükten sonra 2 tane örüyorum. Bir doluyorum. Tekrardan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. İpimi bir doluyorum. Tekrardan 2 tane örüyorum. İpimi bir doluyorum. 2 düz ör, bir dola, 2 düz ör, bir dola. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Yeleğimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde 7 tane kenar örgümü düz örüyorum. Geri kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu dolamış olduklarımız dahil bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı karşıya kadar geçtim, arttırma sıramı. Sonrasında 2 sıra daha düz örgü ördüm. Bu şekilde arttırma sıramız
oluştu. İlk arttırma sıramız. Şimdi 7 tane kenar örgümü ördüm. Burada rengimi ekleyeceğim. Pembe rengimi ekliyorum. Sizler istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi burada renk ekleyeceğim yerle şuradaki yaka kısmındaki haroşa arasında 1, 2, 3 diş haroşa. Yani 1, 2, 3 diş haroşa var. Şimdi kenardan 7 diş kenar örgümü ördüm. Pembe ipimi aldım. Pembe ipimi bu aşamada da sabitleyebilirsiniz. Daha sonra da sabitleyebilirsiniz. Çıtır örneğime başlıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan bir ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeği örüyorum. Diğer ilmeği örmeden alıyorum. Bu kısımda şu pembe ipimizi biraz bol tutarsak örneğimiz daha ve o kadar güzel oluyor. Şu şekilde örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Pardon, örmüşüm burada. Örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Bir tane örmedim, bir tane örüyorum. Bir tane örmedim, bir tane örüyorum. Bir tane örmeden aldım, bir tane örüyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örelim. Yani şişimizin üzerinde bir pembe bir beyaz, bir pembe bir beyaz olana kadar, sıra sonuna kadar örelim. Bütün ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Şimdi kenar bandı için ikinci beyazımı ekleyeceğim. İkinci beyazımı ekledim kenar bandı için. Onunla beraber kenardaki 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi örneğimin arka kısmındayım. Arka kısmında da kenardaki 7 ilmeğimi örüyorum düz olarak. Bu kenar bandı için. Şimdi pembe ipimle beraber beyaz iplerimi düz olarak örüyorum. Pembeleri ters. Beyaz ilmeklerimi düz, pembe ilmeklerimi ters. Beyaz ilmeklerimi düz, pembe ilmeklerimi ters. İpimi öne alıyorum, beyazı düz örüyorum. İpimi arkaya alıyorum, pembeyi ters örüyorum. İpimi öne alıyorum, beyazı düz, arkaya alıyorum ipimi, pembeyi ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örelim. Pembeleri ters, beyazları düz. Pembeleri ters, beyazları düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Örneğimiz oluşmaya başladı. Sıramı tamamladım. Şimdi burada pembeyle işim bittiği için şurada düğümleyip kestim ipimi. Şimdi şuradaki ikinci arttırmamızı yapacağız. Burada da 2 örüp 1 arttıracağız. 2 örüp 1 arttıracağız. 2 sıra düz öreceğiz. 2 sıra düz ördükten sonra 2 ör 1 arttır. Daha sonrasında tekrardan 2 sıra düz örüp turuncu ipimi bağlayacağım. Şimdi 2 sıra düz örelim.
Sonrasında 2 ör 1 arttırmayı yapalım. Sonrasında 2 sıra daha düz örüp turuncu sıraya geldiğimizde tekrardan turuncu sırayı size göstereceğim. 6 sıra düz örgümü de ördüm arttırma sıramda. Şişimin üzerinde 169 ilmeğim var. Şimdi ikinci sıra olan turuncuya geçeceğim. Turuncu ipimle beraber çıtır modelimi oluşturmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Biraz bolca örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi bir örüp bir örmeden alarak sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Örneğimin arka kısmındayım. Burada turuncu olanları ters örüyoruz. Beyaz olanları düz. Turuncu olanları ters. Beyaz olanları düz. Bir ters bir düz olarak sıramızı tamamlayalım. Sonrasında beyaz ipimizle beraber 2 sıra düz öreceğiz. Sonrasında arttırmamız var. 3 ör 1 dola. 3. sıra arttırmamızı yapacağız. 3. sıra arttırmadayız. 2 sıra düz örgümü ördüm. Şimdi 3. sıra için 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bir doluyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi bir doluyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Bu 3. sıra arttırmamız. 3 sıra düz ör, 1 dola. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp 2 sıra daha düz örgü örüp şu yeşil kısmı ekleyeceğiz. O kısma kadar beyaz sıramızı tamamlayalım. 3. sıra arttırmamı da ördüm. 3 ör 1 dola, 3 ör 1 dola şeklinde sıramı tamamladım. 6 sıra düz örgü ördüm. Şişimin üzerindeki bütün ilmekler 220 adet ilmeğim var. Şişimin üzerinde 7 tane kenar örgümü ördüm. Şimdi yeşil ipimi ekliyorum. Yeşil ipimle beraber 3. çıtır örneğimi kuruyorum. İlk ilmeğimi yeşille örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi yeşille örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde bir tane örüyoruz, bir tane örmeden alıyoruz. Ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Şişiminizin üzerinde bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil olacak. Biraz bolca örüyoruz ki örneğimiz daha güzel görünsün. İpimizi bol bırakarak ilmeklerimizi atıyoruz. Şu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. İpimin arka kısmındayım. Bir tane kenar örgümü ördüm. Şimdi yeşil ipimle beraber beyaz ilmeklerimi düz, yeşil ilmeklerimi ters. Beyaz ilmeğimi düz, yeşil ilmeğimi ters. Bir ters, bir düz. İpimi öne alıyorum. Beyaz ilmeğimi düz örüyorum. İpimi arka kısma alıp yeşil ilmeğimi ters örüyorum. İpimi öne alıyorum. Beyaz ilmeğimi düz örüyorum. İpimi arka kısma alıp yeşil ilmeğimi ters. Bir düz, bir ters olarak sıramızı tamamlayalım. Sonrasında 2 sıra düz örgümüzü örelim. Arttırmamızı yapacağız. 2 sırada beyaz ipimle 2 sıra düz örgümü ördüm. Şimdi son sıra olan arttırmamızı yapacağız. 4 ör 1 dola, 4 ör 1 dola şeklinde son arttırma sıramızı örüyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. 1 doluyorum. 1
2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. 1 doluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Şu anda 3. sıramı gidiyorum. Üst sıra daha düz örgü öreceğiz. Sonrasında sarı ipimli olan çıtır modelimi yapacağız. Son arttırma sıramı tamamladım. 4 ör 1 dola şeklinde 4. arttırma sıramızı tamamladım. Daha arttırma sıramız yok. Bu sondu. Şimdi burada ilik yeri açacağım. Kenar örgüsünde 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bir doluyorum. 2 ilmeği aynı anda örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde ilik yerimizi açmış olduk. Şimdi burada son rengimiz olan sarı ipimi ekliyorum. Örneğimizi yapıyoruz. Bir tane ters örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde çıtır modelini yapıyoruz. Örnek artık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü 4. kez örüyoruz. Arka yüzde de sarı renkli olan ilmeklerimizi ters olarak, beyaz renkli olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde 4. çıtır modelimizi oluşturuyoruz. Daha arttırma sıramız olmadığı için şurada modelden sonra 4 sıra düz olarak örüyorum. Sonrasında 4 sıra da haroşa örüyorum. Daha sonrasında kol ayrımını yapacağım. Şimdi biz 4 sıra düz, 4 sırada haroşa örgümüzü örelim. Kol ayrımını sizlere anlatacağım. Yeleğimin son sıralarını da ördüm. 4 sıra düz, 4 sıra haroşayı ördüm. Şu anda şişimin üzerinde 271 adet ilmeğim var. 271 adet ilmeği bölümlere ayırdım. Ön kısım için 42 adet ilmek, kol kısım için 55 adet ilmek, arka kısım için 77 adet ilmek, tekrar kol için 55 adet, ön kısım için 42 adet ilmeğimi paylaştırdım ben robaya. Şimdi robamızı örmeye başlayacağız. Öreceğiz. Şu kol kısmına geldiğimizde kol kısmını kesmeye başlayacağız. Kol kısmını ayıracağız. Düz örgü olarak ilmeklerimi örüyorum. Kol kısmına gelene kadar 42 ilmeğim var. 42 ilmeğimi öreceğim. ...42 ilmeğimi ön kısım için ördüm. Şimdi kol kısmını keseceğiz. Şu şekilde 2 tane örüyorum. Kol kısmı için kesmeye başladım. Bu şekilde kol kısmını kesiyoruz. Şuradaki ayrılmış olduğum yere kadar, yani 55 ilmeğimi bu şekilde keseceğim. 55 tane ilmeğimi kestim kol kısmı için. Şu şekilde. Şurası ön kısmı. Şu şekilde 55 ilmeğimi kestim. Şimdi örneğimin arka kısmını, yani 77 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. Kol kısmına kadar, şuradaki kol kısmına kadar 77 ilmeğimi düz olarak örüyorum. ...77 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi kol kısmı için 55 adet ilmeğimi keseceğim. Şu şekilde 55 adet ilmeğimi kesiyorum.
İkinci kol kısmını da kestim. Şimdi ön kısım için 42 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi yeleğimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde 7 tane kenar bant örgümü ördüm. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kol kısmına geldiğimde, şu birleştirme yerine geldiğimde şurada şunları da ters öreyim. Şurada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar diğer tarafta da 2 ilmeğimi düz öreceğim. Şurada 2 ilmeğimi düz ördüm. Şurada da 2 ilmeğimi düz ördüm. Arada 5 tane ilmek arttırdım. Kol altı için 5 ilmek arttırdım. Kenarı düzgün görünsün diye o 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada 5 ilmek arttırma yapacağız. 5 ilmek arttırmayı şu şekilde yapıyorum ben. Şöyle 1 2 3 4 5 ilmek burada kol altında arttırdım. Şimdi burada tekrardan 2 ilmeğimi ters örüp diğer ilmeklerimi şu 2 ilmeğimi düz örüp şu şekilde diğer ilmeklerimi ters örerek diğer kol kısmına kadar öreceğim ters olarak. Robamın arka yüzünü de ters olarak ördüm. Şimdi ikinci kol ayrımına geldik. Burada da 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 ilmek burada da arttırma yapıyorum. Üç, 4, 5 ilmek arttırma yaptım. Tekrardan ön yüzü şurada ön yüzde de 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak kenar bandına kadar örüyorum. Yeleğimizin ön kısmını düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Sıramı düz olarak bu şekilde tamamlıyorum. Kol altında arttırmış olduğumuz ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Bunlar arttırmış olduğumuz ilmekler. Bunları da bu şekilde düz olarak örüyoruz. Evet, bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Birkaç sıra ben ördüm. Şu kol altını size göstermek için kol altında 9 tane haroşa yaptım. Yani düz örgü olarak 9 tane ördüm. 5 tane arttırmamız vardı. 2 sağ tarafta, 2 sol tarafta. Şimdi buradan aşağıya ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Ta ki aşağıdaki yani şuradaki renkli kısma gelene kadar, düz örgü olarak öreceğiz. Burada da oradan şu haroşalı kısımdan buraya olan mesafeyi etek kısmındaki renkli kısma gelene kadar şu kenar örgüsünde şurada son yaptığımız haroşa ile şu renkli kısma gelene kadar kenar bant üzerinde 24 adet düz örgü olacak. 24 adet düz örgüyü ördüğümüzde renkli kısmı size ikinci videomda anlatacağım.